Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı, eğer videomu beğenirseniz beğen tuşuna basarak bana destek olmayı unutmayın lütfen. Sorularınız varsa eğer yorum kısmından bana ulaşabilirsiniz. Sorularınızı sorabilirsiniz. Bugün sizlere orkide köklendirme ile alakalı belki de bugüne kadar hiç görmediğiniz yöntemden bahsedeceğim. Hem kolay hem de uygulaması böyle güzel verim alabileceğiniz bir yöntemden bahsedeceğim. Evet, şöyle koyalım. Yine orkidelerimiz bugün bir harikalar. Oradaki mum çiçeğini de görüyorsunuz. Yani hoyayı da görüyorsunuz. Ben evde hoya ve orkide ve bunun yanında da birkaç tane çiçek bakıyorum. Evet. Bugün size bahsedeceğim konu, dediğim gibi hem kolay bir konu hem de çok güzel verim aldığım bir yöntem. Şöyle göstereyim. Bakın. Şöyle göstereyim. Görüyor musunuz? Nedir bu? Normalde orkideyi, kökleri bitmiş orkideyi suyun içerisine direkt koyduğunuz zaman suyun içerisinde çürüyebiliyor. Bakın. Çürüyebiliyor. Ama bu şekilde bakın nasıl yaptık? Suya değdirmeden nemli kalabileceği bir ortam sağladık. Hatta size şunu da göstereyim. Bakın şeyi görüyor musunuz? Yaprağı. Şöyle yapayım. Net olsun, daha net. Bu yaprak bunun içerisine çıktı. Evet, bu yaprak bunun içerisine çıktı. Şimdi bunun nasıl uygulandığını da göstereceğim. Bunu bu şekilde suyun içerisine koyduğunuz zaman sert bir kök yapmış oluyorsunuz aslında. Yani doğal değil de doğal olmayan bir kök yapmış oluyorsunuz. Su direkt köküne gelmediğinden dolayı da şöyle bunu koyalım. Su direkt köküne gelmediğinden dolayı da orkideniz çürümemiş ama nemli kalmış oluyor. Aslında siz gördünüz yani nasıl yapılacağını. Ben bunu bir de bunun şöyle bir güzel yönü de var. Onu da size söyleyeyim. Bakın, ikinci bir şeyi göstereyim size. Şöyle hafif biraz daha indireyim kamerayı. Evet. Şimdi burada yeterince köklendiğini düşünürüz. Diyelim. Geçen videolarımda da bahsettim. Orkidelerle alakalı köklendirirken yapılan hatalardan bir tanesi de orkide köklendirdikten sonra direkt kökü toprağın içerisine koyduğunuz zaman o köklenen kökler de çürüyor. Yani orkide ikinci bir kez kendini kurtarmak zorunda kalıyor. Bundan dolayı da orkidelerinizin büyük çoğunlukla köklendirdikten sonra kaybedebiliyorsunuz. Şimdi toprağa alışmasını sağlayacak harika bir yöntem bu, bakın. Hafif biraz şunu şöyle bakın yapalım. Tam değmeyecek köke. Toprağa tam değmeyecek. Bak, görüyor musunuz? Toprağa tam değmeyecek. Yavaş yavaş uzarken kökünün toprağa değmesi lazım. Görüyorsunuz bakın. Yine göstereyim size. Bakın şu şekilde bir toka yardımıyla tutturacaksınız. Köklendikten sonra alacaksınız ve böyle şeyin içerisine çakacaksınız. Şimdi kök toprağa girdikten sonra, birazcık kök toprağın içerisine girdikten sonra, alıştıktan sonra artık orkidelerinizin kökünü tamamıyla o toprağın içerisine koyabilirsiniz. Şimdi nasıl yapacağız? Uygulamalı olarak size göstereyim. Evet. Bu orkidemi de bu şekilde köklendirmek istiyorum. Sonucunu da paylaşırım inşallah. Bakın tamamıyla kökü bitmiş bu orkide. Şu şekilde alıyorsunuz.
Bunu bir toka yardımıyla yapabilirsiniz. Veyahut da tel yardımıyla yapabilirsiniz. Ama genel itibariyle bakın bu şekilde bir toka yardımıyla yaparsanız çok daha verimli, çok daha güzel olacağını düşünüyorum. Bazen indirip yani suya yaklaştırıp veyahut da suyu sudan biraz uzaklaştırabilirsiniz de bakın. Görüyor musunuz? İçinde nemli kalacak. Diğer türlü olsa kök suya değdiğinden dolayı dediğim gibi çürüyor. Çürümemesi için bu şekilde bir şey geliştirdim ve çok verimli, yani ciddi de verim aldım yani. Bundan sonraki orkidelerimi size değişik şeyler göstermek için farklı yöntemler deneyebilirim ama bundan sonraki orkidelerimi bu şekilde köklendireceğim. Burada şunu da söyleyeyim. Genel itibarla sorular geldiği için söylüyorum. Yani orkide köklenmedi falan deniyor. Yani bir haftada kesinlikle bu köklenmez. Bazı cins orkidelerde olabiliyor. Bir haftada köklenebiliyor. Bir haftada köklenmez. Bazen 2 haftada köklenebilir. Bazen 3 haftada köklenebilir. Bazen 4 haftada. Bazen yani 2 aya kadar köklenme şeyi sürebiliyor. O önemli. Bakın. Mesela şu orkidemin köklenmesi, bakın size hiç abartmıyorum. Bu orkidemin köklenmesi yaklaşık ne kadar sürdü biliyor musunuz? Yaklaşık 1,5 ay sürdü yani. Bekleyeceksiniz ya. Yani kontrol ederek, nemli kalması önemli. Nemli kalması lazım. Nemli kaldığı zaman kökleniyor. Bakın toprağı da görüyorsunuz. Nemli. Bu nemini de ihmal etmeyin. Eğer kapatabiliyorsunuz bunun üzerine şuralara streç filmle kapatabilirseniz daha iyi olacağını düşünüyorum. Veyahut da üstüne buna göre bir şeffaf bir cam veyahut da şeffaf bir kap varsa ona göre de yaparsanız verimli olacağını düşünüyorum. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı, eğer videomu beğenirseniz beğen tuşuna basarak bana destek olmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın ve orkidelerinizle, ailenizle birlikte kalın.